Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kanalımızın algoritması açısından beğeni ve yorumlarınızı şimdiden eksik etmediğiniz için çok teşekkür ederim diyorum ve kıymetli dostlar, bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde müjdelerin adamı Sayın Temel Kotil'den önemli açıklamalar mevcut. Sayın Temel Kotil, Anka 3 ve Milli Muharip Uçak Kaan'a ilişkin gerçekten de oldukça önemli açıklamalarda bulundu. İsterseniz hiç beklemeden açıklamaları bir karşımıza gelsin. Daha sonrasında gelişmeleri hep birlikte yorumlayalım. Evet kıymetli dostlar, TUSAŞ Genel Müdürümüz Sayın Temel Kotil'in açıklamalarından öne çıkan detayları sizler için kenara köşeye not etmiştim. Onları paylaşacağım. Temel Kotil dedi ki Anka 3'te görünmez olacak. Kaan'da kullandığımız boyayı Anka 3'te de kullanacağız. Mühimmatlar gövde içinde olacak. Süpersonik çift motorlusu geliyor. Türkiye büyük oynuyor. Şu anda her şeyi yapabilecek imkanlara sahibiz. 50.000 çekirdekli bir makine var. Kaan'a çalışıyor. Toplamda 100.000 çekirdek kapasitemiz var. Gerekirse birkaç milyona çıkarız. Avrupa artık yaşlandı. Dünya savunma tedarikçileri arasında 4 temel güç kalacak. Bunlar ABD, Rusya, Çin ve Türkiye. Türkiye mühendislik yeteneği olarak Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan daha iyi olacaktır. Bunun üzerine yemin edebilirim. Gençlerimiz yurt dışına gitmesin. Bizler değil ama siz Mars'a gideceksiniz diye gençlere seslenmişti Sayın Temel Kotil. Açıklamalarının son kısmında da Milli Muharip Uçak Kaan'ın ne zaman kaç tane üretileceğinden bahsetti. 2028 yılında hava kuvvetlerimize 20 tane Kaan teslim edilecek. Ondan sonra 8 tane daha yapıyoruz. Sonra bir tane daha yapacağız. O son yapılan bir tanesinin üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak diye önemli açıklamalarını sonlandırmıştı. Almanlar bırakalım Mercedes'i yapsın, biz savaş uçağını yaparız, siz de bizden alırsınız açıklamasını yaptığında bazı bir grup yani demişti ya Temel Müdür yavaş salla demişti. Adam ne desin, bizim mühendislerimiz ilerleyen aşamada Almanlardan, Fransızlardan çok daha iyi olacak demiş ve bu konu üzerine yemin etmiş. Adam yemin etmiş kıymetli dostlar. Daha bu adam ne yapsın sizleri inandırmak için? Gerçekten de ben şaştım kaldım. Devamında şimdi Temel Kotil bir üniversiteye konuk olmuştu. Orada üniversite öğrencileri yolcu uçağına dair gerçekten dikkat çekici sorular yöneltti. Hatırlayacağınız üzere Milli Yolcu Uçağı projesi vardı bir zamanlar. Daha sonrasında tabii Milli Muharip Uçak Kaan ön plana çıkınca o proje birazcık rafa kaldırılmıştı. TUSAŞ Genel Müdürümüz Temel Kotil de zaten benim söylediklerimi dile getirerekten biz TUSAŞ olarak savunma öncelikli bir şirketiz. Öncelikli planlarımız ülkemizin savunmasına katkıda bulunmak. Bundan dolayı şu an Milli Muharip Uçak Kaan'a odaklanmış durumdayız. Şimdi sil baştan bir milli yolcu uçağı yapacak olsak 5 milyar dolarlık bir kaynak ayırmamız gerekecek. Biz o kaynağı oraya ayırırsak Milli Muharip Uçak Kaan projemizde büyük bir maddi sıkıntı yaşarız diye açıklamalarını sonlandırmıştı. Yani devlet büyükleri eğer gelir bizden işte milli bir yolcu uçağı yapın derlerse Temel Kotil biz bu işi yaparız ama şu anlık öyle bir plan yok diye merak edilen soruyu da cevaplamış oldu. Gelişmeler bu şekildeydi. Sayın Temel Kotil'in ağzından da gerçekten de bal damlıyor desek tam da yeriydi. Akabinde bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Rusya'ya gidelim mi? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den önemli bir Türkiye çıkışı geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile yaşanan savaşta artık bir barış dönemine geçilebileceğini belirtti. Ama o barış döneminden önce bir de Türkiye şartı vardı Putin'in gündeminde. Detaylar bir karşımıza gelsin. Putin müzakerelerden Rusya'nın hiçbir zaman vazgeçmediğini, İngiltere'nin Ukrayna'yı vazgeçirdiğini söyledi. Putin müzakere konusunu tekrar gündeme getirildiğine dikkat çekerek Ukraynalılar müzakerelere dönebilirler. Ancak bunun tek bir ülkenin isteklerine göre değil, Belarus ve Türkiye'de yapılan müzakerelerde varılan temel nitelikli anlaşmalar ve sahadaki gerçeklerden yola çıkarak yapabilirler. Biz buna hazırız dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin görev süresinin sona erdiğine işaret eden Putin şunları kaydetti. Kiminle müzakere ederiz? Bu basit bir soru değil. Elbette mevcut devlet başkanının meşrutiyeti sona erdi ve bunun farkındayız. İsviçre'de düzenlenecek konferansın amaçlarından biri de Kiev yönetimini destekleyen batılı toplumun görevi sona eren devlet başkanının meşruiyetini onaylamasıdır diye açıklamalarını sonlandırmıştı. Şöyle Batı medyasına bugün sabah saatlerinde bir göz gezdirdim. Batı medyası diyor ki şu an Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna-Rusya savaş sahasındaki mevcut konumlarla bir barış anlaşması
anlaşması imzalamaya hazır. Zaten Rus lider Vladimir Putin de kendisi bizzat belirtmişti. Biz bundan sonraki aşamada işte Kiev'i ele geçirelim veyahut da ne bileyim Odessa'yı alalım gibi hedefimiz bulunmamakta. Biz Rusya olarak zaten az buçuk hedeflerimize ulaştık. Şu anki mevcut topraklar bizde kaldığı müddetçe Ukraynalılarla bir barış görüşmesi başlatabiliriz. Bir barış anlaşması imzalayabiliriz açıklamalarını yapmaktaydı. Demek ki şunu anlayabiliriz. Türkiye'de iki taraf arasında aslında çok önemli noktalarda birliktelik sağlanmış ki Türkiye'deki görüşmelerden yaklaşık 1-1,5 sene geçmesine rağmen Putin halen Türkiye'de görüştüğümüz şeyleri şu an bile kabul ediyoruz diyebiliyor. İngiltere'nin de özellikle de Türkiye'de yapılan, İstanbul'da yapılan görüşmelerde Ukrayna'nın aklını çeldi. Zaten uzunca bir süredir tartışılmaktaydı. Putin de bu konuya tekrardan vurgu yapmış diyorum ve bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak dün akşam saatlerinde yaklaşık böyle gece 10.30 civarlarında Baykar'ın resmi Twitter hesabından Bayraktar TB3'ün uçuş testinin görüntüleri paylaşılmıştı. Hatırlayacağınız üzere 40. uçuş testinde belki de ulusal medyadan çok daha önce yakalamış oldum. Sizlere haberini iletmiş olduğum bir rampa muhabbeti vardı. Hatırlar mısınız? Yaklaşık 3 gün oldu ben sizlere o haberi aktaralı. Ama gariptir ki bugün daha ulusal gündeme oturdu. 41. uçuş testinde bu sefer daha detaylı bir şekilde Baykar'ın Keşan'daki rampaları bu şekilde karşımıza çıkmaktaydı. Rampanın %12 eğimde olduğu belirtilmekteydi. Şöyle hatta daha yakında bir görüntüsü bulunmaktaydı. Belli başlı tabii ki de hani belirsizlikler vardı. Acaba o rampa Bayraktar TB3 için mi kullanılacak falan filan hızlanma olabilir mi deniliyordu ama Keşan'da jet motorlu insansız hava araçlarının bulunmadığını ben bildiğimden ötürü bizzat direkt böyle Bayraktar TB3 rampası ahanda bu demiştim. Zaten bizleri takip edenler 3 gün önceden bundan haberdardı. Burada da tekrardan doğrumuzu tasdiklemiş olalım diyorum ve Mali Hava Kuvvetleri Komutanı General Ali Boyi yapmış olduğu açıklamasında Bayraktar insansız hava araçlarına değinmişti. Dedi ki Boyi, Bayraktar insansız hava araçları bizim için mucizeler oluşturdu ve bunları ABD'den ya da Fransa'dan almadık. Biz bunları Türkiye'den aldık diye önemli bir açıklama yapmıştı. Kısacası Afrika'daki dostlarımız da aslında Fransız ve ABD'li sömürgelerden ne çektiklerinin çok iyi farkındalar. Bundan dolayıdır ki onlardan bir şey almadıkları hususunda önemli ve dikkat çekici bir açıklama yapmıştı. Kemankeş ikimiz. Hatırlayacağınız üzere Baykar'ın bizim tahminlerimize göre Pakistan'la ortak üretmiş olduğu KAGEM mühimmatından yola çıkarak üretmiş olduğu Kemankeş 2 akıllı seyir füzesi vardı. Bugün ilk kez Efes 2024 tatbikatında sergilendi Kemankeş 2. Teknik detayları zaten daha önce paylaşılmıştı. Fakat özellikle de bu seyir füzesinin yapay zeka destekli olması oldukça dikkat çekiciydi. Devamında kıymetli dostlar bileceğiniz üzere yaklaşık 2-3 günden beri ülkemizin belki de savunma sanayi alanındaki tek gündemi Efes 2024 tatbikatıydı. Tabii kıymetli dostlar ülkemizin özellikle de denizlik böyle güllük güneşlik bölgelerinde gerçekleşen Efes 2024 tatbikatı turistlerin de karşısına çıkmaktaydı. Mesela Efes 2024 tatbikatını kayıt altına alan bir turist üstteki yazmış olduğu yazıda Türkiye'de tatildesiniz ve Türk ordusunun başka fikirleri var diye bu şekilde gerçekten de dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Turistler de kendi işlerine korkmuşlar. Ulan biz buraya tatile geldiğimizde Türk ordusu başka bir yere harekat mı başlatacak diye kendi işlerinde sosyal medya paylaşımı yapmışlardı. Son dönemde özellikle de hani Türkiye'nin helal lan Paşinyan dediği Nikol Paşinyan'ın bugün başına gerçekten talihsiz olaylar az daha geliyordu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan helikopteri bugün sabah saatlerinde kötü hava koşulları nedeniyle hemen böyle bir futbol sahasına acil iniş gerçekleştirmişti. Devamında da Paşinyan her şey yolunda, yola arabayla devam edeceğiz diye sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmıştı. Ama şunu belirtmek isterim ki kıymetli dostlar, Paşinyan'ın şu dönemde yani başına bir şey gelmemesi kesinlikle ama kesinlikle bizim çıkarlarımızadır. Mesela Ermenistan parlamentosunda isim vermeden barış karşıtı protestoculara bir açıklama yapmıştı Paşinyan. Onlara seslenerekten demişti ki aynen Erivan'ın merkezine bir kafede oturup Kars hayallerini kuranlar Erivan'ın kendisini kaybetmek istiyorlar.
Bakın gerçek ve tarihi Ermenistan arasındaki fark budur diye gerçekten de hani biz Türklerle biz Azerbaycanlılarla zıtlaşaraktan hiçbir yere varamayız. Türkiye Ermenistan'ın komşusudur. Türkiye gelişmiş bir ülkedir diye zaten bas bas bu açıklamalar yapmaktaydı Paşinyan. Önce Paşinyan Ermenistan'ı bir ikna etsin. Daha sonraki süreçte ise görün bakın Ermenistan dut yemiş bülbüle dönecek. Kafasına özellikle demir yumruğu yedikten sonra bu Paşinyan gerçekten de bizim çıkarlarımıza oldukça olumlu bir dönüş gerçekleştirdi. İran. Yani İran'dan saçma sapan haberler gelmeye devam ediyor. Aktarmayayım diyorum ama kıymetli dostlar İran bu sefer de bizi yalancı konumuna düşürdü. Hatırlanacağı üzere kıymetli dostlar İran Genelkurmay Başkanı önceki açıklamalarında Türklerin akıncısı kayıp Cumhurbaşkanı Reisi'nin enkazını bulmadı. Biz kendi insan hava araçlarımızda bulduk diye bir açıklama yapmıştı. Zaten bu açıklamaların üzerine uzun uzadıya konuşmuştuk. Fakat kıymetli dostlar son olarak artık daha da ileriye gittiler. İran Genelkurmay Başkanlığı aynen şu ifadeleri kullandı. İran Türkiye'den herhangi bir yardım istemedi. Türkiye bizzat Akıncı insan hava aracını İran'a göndermeyi teklif etti. İnsan hava aracı ise doğru yeri bulamadığı için geri döndü açıklaması bizzat İran Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılmıştı. Tabii kıymetli dostlar İran bu açıklamayı yaptı da ben boş durmadım. Karşınızda anda tapu gibi Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın o gece paylaşmış olduğu X gönderisi. X gönderisinde açık bir şekilde Milli Savunma Bakanlığımız İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı insan hava aracı ve bir gece görüş kabiliyetli Jaguar tipi helikopter görevlendirilmiştir diye tapu gibi gerçekten de yazmaktaydı. Ama İranlılara göre Türkiye'den hiçbir şekilde yardım talep etmemişler. Şimdi kıymetli dostlar sizlere bu fotoğrafı gösterdikten sonra Kaan zaten bunlara pek de şaşırmamak gerek. Bu fotoğraf nedir oğlum dediğinizi duyuyorum. İran basını hayatını kaybeden Cumhurbaşkanları Reisi'yi cennette temsil eden bir görsel yayınladı. Görmüş olacağınız üzere Hazreti Hüseyin'i dahi koymuşlardı görsele. İşte Kasım Süleymani, ABD'nin öldürmüş olduğu istihbarat başkanları. Yani herkes var kıymetli dostlar. İbrahim Reisi de bu şekilde cennette işte onlara Hazreti Hüseyin hoş geldiniz diyordu. Şu an var ya hayretler içerisindeyim. Adamlar şaka maka yani cennet listesine de ulaştılar. Bunlar nasıl bir kafa yaşıyor? Bunlara inanıp peşlerinden gidenler de nasıl bir kafa yaşıyor? Anlamak hiç mümkün değil. Hadi şunu anladık işte tamam Türkiye'yi kötülersin. Türkiye'nin özellikle de Akıncısının o gece neler yaptığını tüm dünya izledi. Biz mevzunun bu tarafında değiliz. Ben buna dair açıklamayı çok kez yaptım. Zaten kimler neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Mevzu bu değil ama yani gidip de cennette ölen adamı resimlendirmek, cennet listesine ulaşmış gibi bir de Hazreti Hüseyin onu karşılıyor. Bu nasıl bir kafadır? Hani Müslümanmış gibi gözüküp de bu tür saçma sapan hallerin içerilerine girmeleri, bu tür saçma sapan hallere soyunmaları beni gerçekten de hani iyice artık şaşırtmaya başladı. Bunların sadece kıymetli dostlar Allah bir dediğine inanacağız. Gerisinden kesinlikle şüphe duyacağız. Burası artık açık ve net tartışılmaya tamamen kapanmıştır bence diyorum ve bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Ne diyelim o zaman? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.